Truva, antik çağın en büyüleyici ve tartışmalı şehirlerinden biri. Hem mitolojik efsanelerdeki yeriyle hem de tarih öncesi dönemin arkeolojik buluntularıyla büyük ilgi çekmektedir. Buyurun hep birlikte Truvalıların atalarının Türkler olduğunu kimler iddia etmiş bakalım. Sonra da bu iddiaları arkeolojik buluntular ışığında değerlendirelim. İlk kaynağımız Snorre Sturluson'un 1220'lerde derlediği Norveç krallarının yaşamını da anlatan saga türü destanı Heimskringla'nın 16 bölümünden ilki olan Yngling Saga'da Odin'in Türk ülkesinden göçünü anlatırken kısaca şu bilgi dikkatimizi çeker. Farvorart 4. Dünyanın ortasına yakın bizim Trikland, Türkiye dediğimiz yere dünyanın en gösterişli kalesi yapıldı. Buraya Troya, Truva denildi. Burası diğerlerine göre çok daha büyüktü. Masrafa bakılmaksızın el sanatlarına önem verildi. Farvorart 13. Odin kendisine Sigtuna'da, Stockholm yakınlarında güzel bir kaleyi kent olarak seçti. Orada beyleriyle beraber Truva'dakine benzer bir düzen kurdu. 12 adamını ülkeyi yasalara göre yönetmek üzere kentlere yerleştirdi. Truva'da var olan bazı adetleri getirdi. Çingiz Garaşarlı, Truvalılar ve Etrüskler Türkidiler adlı kitabının 4. ve 5. sayfalarında şu bilgileri vermektedir. 7. yüzyılda yazılmış Fredegar günlüğünde Truva Savaşı'ndan sonra ülkenin düşmesi sonucu Türkler ve Franklar bölgeden kaçmışlar, Franklar Panoya ve Ren bölgelerine, Türkler ise Saka yurtlarına yerleşmişlerdi. Tarihçi Nicole Gilles, Türklerin Truvalı Turkosların soyundan geldiğini konuyla ilgili çalışmasında anlatmaktadır. 12. yüzyılda yaşamış tarihçi Tyrell William da Türklerin Truvalı olduğunu ve onların ataları Turkosların Saka yurtlarına göçünü yazmaktadır. 14. yüzyılda yaşamış tarihçi Andrea Donaldo, Türklerin Truva Hakanı Priam gibi Turkos soyundan geldiğini bildirmekle birlikte ayrıca Türklerin Kafkaslardan geldiğini de yazmıştır. Dominik papazı Floransalı Antoninus da günlüğünde Türklerin Truvalı Turkoslarla aynı ulustan olduğunu dile getirmiştir. Aynı bilgileri Bracciolini, Poggio, Isidore, Ficino gibi Avrupalı ve öteki tarihçiler de bildirmişlerdir. Alman tarihçi Felix Fabri ise Truvalı Türklerin tarihini Priam'ın döneminden Truva'nın daha eski çağlarına, Truva prensesi Ecesi'nin oğlu Tevkir'in dönemine değin götürmektedir. Felix'e göre Truva'nın düşmesinden sonra Hektor'un oğlu Franco'nun yönetimi altındaki Truvalı göçmenler öncelikle Almanya'daki eski Frankonya çevresine gelmişler, birçoğu Ren ırmağını geçmiş ve bugün Fransa denilen ülkeye yerleşmişlerdi. Yine Felix'in yazdığına göre Turkos yönetimindeki geri kalan kesim ise Asya'daki Saka ülkesine yerleşmişti. İspanyol tarihçi Pedro Tafur 1437 yılında İstanbul'a geldiği sırada Bizanslılar arasında Türkler Truva'nın öcünü alacaklar sözünün dolaştığını yazmıştır. Giovanni Mario Filelfo, Amris adlı koşuk biçimli yapıtında II. Mehmet'in yaşamını ve utkularını anlatırken onun soyunun Truvalılarla yakınlığını öne çıkarıyor ve sultanın Rumlar karşısındaki utkusunun doğruluğunun üstünlüğü olarak niteliyor. Onun düşüncesine göre Türkler İstanbul'u alırken eskiden Truva'yı ele geçiren Yunanlardan öç almışlardır. Dil bilimci Çingiz Karaşarlı'nın verdiği bu bilgilerde Truvalıların Türk olduğu tezi yine Avrupa'dan çıkmaktadır. Bu iddiayı ortaya koyanlar Türkler değildi. Bu konuyla alakalı Türkçe hangi kaynağa bakarsak bakalım bu örnekleri görmemiz mümkün. Hatta Garaşarlı'nın bu çalışması çoğu yerde de karşımıza çıkıyor. Bu iddiaların kaynağını öğrenmek için Truva tarihine göz atmamız gerekmektedir. Truva tarihini inceledikten sonra bu iddialara değineceğiz. Truva günümüzde Türkiye'nin Çanakkale ilinde. Çanakkale Boğazı'nın güneybatısında yer alan antik bir şehirdir. Truva'nın kalıntıları Hisarlık Tepesi'nde bulunmaktadır. İlk kez 19. yüzyılda Heinrich Schliemann tarafından keşfedilen Truva, Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Troya Savaşı'nın geçtiği yer olarak ün kazanmıştır. Arkeolojik katmanlar.
Truva çeşitli dönemlerde yeniden inşa edilmiş olup arkeologlar tarafından farklı katmanlar halinde incelenmiştir. Bu katmanlar Truva'nın tarih boyunca kesintisiz yerleşim gördüğünü göstermektedir. İlk yerleşim katmanı erken Tunç çağına tarihlenir. Bu dönemde inşa edilen surlar ve evler basit taş yapılardan oluşur. Erken Bronz çağında olan ve üst üste 10 tabakadan oluşan birinci katman 90 metre çapında küçük bir alanı kapsamaktadır. Bu katmanın surları çok iyi korunmuştur. Ayrıca 3 ayaklı leğenler, geometrik motifler, işlenmiş çömlekler ve kireç taşı veya mermerden yapılmış şematik figürler bulunmuştur. Bu katman büyük bir yangın sonucunda yok olmuştur. Bu dönemde şehirde önemli bir büyüme ve gelişme görülür. Şailman bu katmanda Priam'ın hazinesi olarak adlandırdığı değerli eşyalar bulmuştur. Truva tarihinde önemli bir yer kaplayan ikinci katman, 110 metre çapında bir yer kaplar ve 7 yapı katından oluşur. 3 ana döneminde de yeni surlar yapılmıştır. Anıtsal girişinde büyük boyutlu megaronlar mimari cephe oluşturacak şekilde yan yana sıralanmıştır. Bu sıralanmayla yerleşim kent planlamacılığı açısından önemli bir aşama olmuştur. Bu katmanda tunç ve bakırdan yapılma kap ve aletlerle birlikte çok sayıda gümüş ve altın bulunmuştur. Bu önemli katman bir istila sonucu yıkılmıştır. Bu dönemler arasındaki şehir birkaç kez yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Küçük ölçekli köy yerleşimleri karakteristiktir. 4 yapı katından oluşan ve parlak çağın yok olmaya başladığı bu katmanda yaşam tarzı fazla değişmemiştir. Bu katmandaki kalıntılar genel olarak dar sokaklar ve moloz taşlarla yan yana yapılmış küçük evlerdir. Ayrıca surlar da tümüyle taştan yapılmıştır. Küçük kalıntılarda önemli bir yenilik olmamakla birlikte yeni kap biçimleri, gaga ağızlı testiler, çam biçimli maşrapalar ve kaseler bulunmuştur. Erken Tunç çağının son yerleşimini oluşturan 4. katman, 5'in yapım evresinden oluşmuştur. Bu katmanda sur duvarları da yoktur. Kil döşemeli taş, temel üzerine kerpiçten bitişik düzende inşa edilen evlerin avlularında kubbeli fırınlar ortaya çıkartılmıştır. Orta Tunç çağına geçiş olan 5. katman, Truva'da 6 yapım evresi olmuştur. Basit bir sur tarafından çevrelenen yerleşmedeki evler, mimari olarak 4. katmanla büyük ölçüde aynıydı. Ancak işçiliği daha düzgün, daha düzenli ve evlerin boyutları daha büyüktü. Ayrıca iç mekanda arı kovanı biçimindeki fırınlar, şekiller ve kubbeli ocakların sayılarında artış olmuştur. Bu artışlar, değişimler yaşam tarzında bir değişmeyi, bir gelişmeyi göstermektedir. Orta ve Geç Tunç çağına ait bu katman, büyük surlarla çevrili önemli bir yerleşim yeridir. Bu dönemde Truva, güçlü ve zengin bir şehir devleti olarak öne çıkar. 3 ana dönem ve 8 yapı katından oluşan 6. katman, Truva'da yapılan surlar ve evler üstün bir zevkin ve işçiliğin ürünüdür. 3 ana dönem ve 8 yapı katından oluşan 6. katman Truva'da yapılan surlar ve evler üstün bir zevkin ve işçiliğin ürünüdür. Kazılarla ortaya çıkarılan yapılar çok ilgi çekicidir. Ustalıkla yapılmış yapıları ve kent planlamasıyla özenli işçilikle inşa edilmiş surlarıyla 6. katman Truva, büyük antik dünyadaki kentlerin en sıra dışı olanı ve en güzeli olarak kabul edilir. Truvalılar bu dönemde üst düzey bir kültürel yaşantı geçirmişlerdir. Kentin altın çağı olarak nitelendirilen Truva altı büyük bir deprem ile tahrip olmuştur. Truva 7A ve 7B, 7B, 7B2 olarak adlandırılan bu katmanda yangın ve savaş izleri bulunmuştur. Yapılan kazılarda 7. katman A Truva'da kültürel yaşam anlamında bir kesinti olmadığı görülmektedir. Çünkü 6. katman Truva'da görülen seramiklerin aynı bollukta ve kalitede bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak bu katmanda bir önceki katmana ait işlenmemiş taşların kullanıldığı duvarlar da vardır. Homeros'un İlyadası'nın geçtiği dönemin en çok bu katmanda geçtiğine inanılıyor. Buna inanılmasının bir sebebi Yunan mitolojisi kronolojisine göre Truva duvarlarının inşası ile 7A katmanının tarihlerinin birbirini tutması. Buna ek olarak kazılarda bulunan bazı kalıntılar bu dönemin bir savaş sonucu belki de efsanevi Truva Savaşı ile yıkıldığını göstermektedir.
Evlerde ve sokaklarda insan kemikleri bulunmuştur. Ayrıca kuzeybatıdaki surlarla bulunan iskeletlerin çene kemikleri ve kafa tasları kırıktır. İkisi kalede, biri şehirde olmak üzere 3 tane de bronz okbaşı bulunmuştur. Arkeolog Ekrem Akurgal, bu katmanın Homeros'un İlyadası'nın gerçekleştiği zaman olmadığını mimari verilerle ortaya koyuyor. Bu katmanda insanların harap evlerini ve sur duvarlarını onardığını, bununla beraber evlerin daha kalitesiz olduğunu belirtiyor. Ayrıca mimari düzenleme ve planlamada da değişim görülmekte ve sanatsal ayrıntı ve ölçütlerin 6. katmana oranla çok daha düşük olduğunu vurgulamaktadır. Tamamlanmamış ve düzensiz evlerin 6. katmandaki evlere kıyaslanamayacağını söyler. Homeros'un yazdığı efsanevi savaşta yıkılıp yıkılmadığı tam belli olmamakla birlikte pek fazla sürmeyen 7A katmanı Yunanlılar tarafından tahrip edilmiştir. 7B1 katmanı ise Yunanlıların istilasından sonra kentlerine dönen Truvalılar sur duvarlarını ve evlerini onarmışlardır. Bu dönemde seramiklerini üretmeye devam etmeleriyle Truvalılar önceki parlak kültürel yaşamlarını devam ettirmiştir. Ancak bu dönem yangınlar sonucunda harap olmuştur. 7B2 katmanı. Bu dönemde Truva'da Truva 6'dan beri ilk kez bir kültürel değişim yaşanmıştır. Truvalıların her zaman yaptığından farklı olarak düğmeli çanak çömlek ve buna benzer seramikler yapılmıştır. Bu grimsi renkli, köşeli saplı ve boynuzumsu çıkıntılı çömleklerin benzerlerini bu döneme kadar sadece Balkanlarda karşımıza çıkmıştır. Sadece seramik ve çömleklerde değil, binaların yapımlarında da farklılıklar olmuştur. Artık duvarların alt sınırları Balkanlarda olduğu gibi ortostat adı verilen büyük boyutlu taşlarla desteklenmiştir. Bu bilgiler bize 7. katman B2'de Balkan kökenli insanların yaşadığını göstermektedir. Bu katmanda 7. katman B1'de olduğu gibi yangınlar sonucunda yok olmuştur. Geç klasik ve Helenistik döneme ait bu katman, şehrin Helenistik dönemde de önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösterir. Roma İmparatorluğu dönemine ait olan bu katman, şehrin Roma döneminde de yerleşim yeri olarak kullanıldığını gösterir. Buraya kadar elde ettiğimiz bilgilere göre Helen kültürünün hakim olduğu 8. katmana kadar sadece Balkan göçlerinden etkilendiği görülmektedir. Balkan göçlerine kadar Truva'da kültür değişimi neredeyse hiç yaşanmamıştır. Balkan göçleri, diğer adıyla deniz kavimleri göçü ve Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü 1300-1100 yıllarını kapsar. O halde bu demek oluyor ki Truva'yı 4 ana kültür başlığında incelememiz gerekmektedir. Truva kültürü, Balkan etkisinde oluşan kültür, Helen kültürü, Roma kültürü. Biz Helen ve Roma Truvası'nı incelemeyeceğiz. Bize lazım olan kısım 1. ve 2. kültürler. Milattan önce 3000 ve 1300 yılları yani Balkan göçlerine kadar olan Truva'nın diğer devletlerle ve Türklerle olan ilişkisini inceleyeceğiz. Milattan önce 3000 yılının sonlarında Anadolu ile alakalı bilgileri 2334-2279 yılları arasında yaşayan Akat kralı Sargon'un kahramanlıklarını anlatan Şartamari metinleri vermektedir. Bu metinler M.Ö. 3000 yılının son çeyreğinde Mezopotamya ile Anadolu arasındaki bağlantıları göstermesi açısından son derece dikkat çekicidir. Şartamari metinleri olarak adlandırılan belgede efsanevi Akat kralı Sargon'un Akdeniz'e açılarak Kıbrıs ve Girit'e kadar ulaşıldığı yazılıdır. Ur şehrinde bulunan bazı belgelerde ise Akatlı Naramsi'nin daha önce hiçbir kralın ayak basmadığı topraklarda savaştığı anlatılmaktadır. Erken Tunç Çağı 3 evresi Batı Anadolu'nun kıyı kesimlerinde 3A ve 3B olmak üzere 2 evrede incelenir. Erken Tunç Çağı 3A, M.Ö. 2300-2200, Erken Tunç Çağı 3B ise M.Ö. 2200-2000 yılları arasına tarihlenir. Erken Tunç Çağı 3A evresinde ticaret ağı Yunanistan, Anadolu ve Suriye'yi içine alacak biçimde genişlemiştir. Bu süreç Ege Denizi çevresi için
Anadolu ticaret ağı ya da Troas, Çanakkale'de antik kent bölgesinden başlayıp Mezopotamya'ya ulaşan büyük kervan yolu olarak tanımlanır. Özellikle Depas, Tankart, Gaga ağızlı testiler bu dönemin belirleyici kap tipleridir. Seramik buluntular, Depas, Tankart ve Suriye şişesi olarak adlandırılan kap formları, Batı Anadolu, Troya, Limantepe, Baklatepe, Ege adaları, kıta Yunanistan ve Balkan Yarımadası'ndaki yerleşimlerden bilinmektedir. İç Anadolu ve kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'da da karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemin ortaya çıkmasını sağlayan asıl unsur, Asur Krallığı'nın kurduğu ticari kolonilerdir. Bu ticaret sisteminin sürdürülebilmesi için Asur Devleti Anadolu'da Karum ve Vabartumlar kurmuştur. Karum, Sümerce kökenli karu kelimesinden türemiş bir kelimedir. Liman anlamında olup ticaret merkezi, pazar yeri olarak tanımlanmıştır. Vabartum, ticaret istasyonu olarak tanımlanmakta ve en yakınındaki Karum'a bağlı olarak çalışmaktadır. Kültepe Kaniş Karumu, Kayseri, Anadolu ticaret merkezlerini yöneten koloni merkeziydi. Bütün Karumlar Kaniş'e, o da Asur'a bağlıydı. Bu dönemde Anadolu şehir beylikleriyle doludur. Bu beylikler sürekli birbirleriyle çekişme halindedir. Bu bilgileri ise en iyi biçimde Mama Kralı Anumhirbi'nin Kaniş, Kayseri Kralı Varşama'ya yazdığı cevabi mektuptan öğreniyoruz. Asurlu tüccarlar ile iş yapmak Anadolu'daki kralların toprak bilincini arttırmıştır. Bu sayede toprak egemenliğinin önemi artmıştır. Anadolu'daki şehir krallıklarının beyliklerinin başında bir rubaum, prens bulunmaktadır. Daha büyük krallıklar için rubaum rabium, büyük prens, kral deyimi kullanılmaktadır. Yönetimde ayrıca rubatum denilen kraliçelerin de söz sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak şimdiye kadar hiçbirinin ismi okunamamıştır. Anadolu'yu diğer bölgelerden ayıran en önemli farklardan birisi kuşkusuz yönetimde kadınların da söz sahibi olmasıdır. Milattan önce 3000 yılında Ur şehrinde bulunan bazı belgelerde Akat kralı Naramsin'in daha önce hiçbir kralın ayak basmadığı topraklar olan Anadolu'da savaştığı anlatılmaktadır. Bunlardan birinde Naramsin'in Anadolu'ya geldiği zaman 17 kraldan oluşan bir koalisyonun kendisine karşı çıktığı belirtilmektedir. Bu koalisyon ordusuna Hatti kralı Pampa komuta etmiştir. Krallıklar arasında Hatti, Kaniş, Amurru, Armanu ve Kuşara'nın isimleri geçmektedir. Milattan önce 3000 yılında karşımıza çıkan bu isimler daha sonra milattan önce 2000. yılda da kullanılmaya devam etmiştir. Bu belgeler sayesinde söz konusu dönemde Anadolu'da çok sayıda beyliğin bulunduğu, bunların bir tehlike karşısında birleşebildikleri anlaşılmaktadır. Hatti uygarlığı M.Ö. 3000. yılın sonlarından M.Ö. 2000. yılın ortalarına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu dönem Eski Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı'na denk gelir. Hatti uygarlığı M.Ö. 2000. yılın ortalarında Hititler tarafından fethedilmiştir. Hititler Hatti kültürünü ve bazı dini uygulamalarını benimseyerek kendi kültürleriyle harmanlamışlardır. Hatti toprakları Hitit İmparatorluğu'nun çekirdek bölgesini oluşturmuştur. Bu dönemde Hatti dili ve kültürü Hititler tarafından asimile edilmiştir. Ancak Hititler birçok Hatti tanrısını ve ritüelini benimsemiştir. Hitit kaynaklarında Truva, Vilusa olarak bilinir. Hatti uygarlığının ardılları olan Hititler, Truva'ya dair bazı kayıtlar bırakmışlardır. Hitit kralları ile Vilusa'nın yani Truva'nın liderleri arasında yapılan anlaşmalar bu iki bölgenin diplomatik ilişkiler içinde olduğunu gösterir. Milattan önce 13. yüzyıla tarihlenen Hitit metinlerinde Hitit kralı Muvatalli ile Vilusa yani Truva kralı Alaksandu arasında bir antlaşma yer alır. Bu antlaşma Truva'nın Hitit İmparatorluğu'nun etkisi altında olduğunu ve aralarında belirli bir ilişki olduğunu gösterir. Truva Savaşı efsanesi ve Hitit yazıtlarındaki Vilusa, bazı araştırmacılar tarafından Hatti kültürü ve Hitit tarihi bağlamında incelenmiştir. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva, Hitit kayıtlarındaki Vilusa ile özdeşleştirilmiştir. Hatti ve Truva arasındaki doğrudan ilişkiyi belgeleyen sınırlı kanıt olsa da, arkeolojik buluntular ve tarihi kayıtlar
bu iki uygarlık arasında dolaylı bağlantılar olduğunu göstermektedir. Ticaret yolları, kültürel benzerlikler ve Hitit kayıtları Hatti ve Truva'nın birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler Anadolu'nun erken dönem tarihinin anlaşılmasında önemli ipuçları sunar. Asurlu tüccarlar Anadolu'da geniş bir ticaret ağı kurarak bölgeyi Mezopotamya'ya bağladılar. Bu ticaret ağı Asur'dan Anadolu'ya kalay, tekstil ürünleri ve lüks eşyalar getirirken Anadolu'dan da Asur'a altın, gümüş ve çeşitli ham maddeler ihraç edilmesini sağladı. Özellikle Kayseri yakınlarındaki Kültepe ve çevresindeki ticaret kolonileri ticaretin merkezi haline geldi. Bu durum yerel ekonomilerin canlanmasına ve zenginleşmesine yol açtı. Asurlu tüccarlar ticaret kayıtlarını tutmak için çivi yazısını Anadolu'ya getirdiler. Bu yazı sistemi Anadolu'nun yerli halkları tarafından benimsenerek idari ve ticari işlemlerin daha sistemli ve organize şekilde yürütülmesini sağladı. Ticaret kolonileri Anadolu'da kentleşme sürecini hızlandırdı. Tüccarların yerleşim yerleri etrafında yeni şehirler ve kasabalar oluştu. Bu şehirler sosyal ve ekonomik merkezler haline geldi. Şehirleşmenin artması siyasi organizasyonların da gelişmesine yol açtı. Yerel liderler ticaretin getirdiği zenginlik sayesinde güçlenerek daha büyük ve karmaşık yönetim yapıları oluşturdular. Asurlu tüccarlar ve Anadolu'nun yerel halkları arasındaki etkileşim kültürel alışverişi teşvik etti. Asur kültürünün unsurları yerel kültürlerle kaynaşarak Anadolu'da zengin ve çeşitli bir kültürel ortam yarattı. Bu dönemde dini inançlar, sanat, mimari ve günlük yaşam pratiklerinde karşılıklı etkilenmeler görüldü. Ezero kültürü bugünkü Bulgaristan'ın güneydoğusunda Trakya bölgesine yakın bir bölgede gelişmiştir. Kültür adını Bulgaristan'daki Ezero köyünden alır. Tipik Ezero yerleşimlerinde taş temelli ve kerpiç duvarlı evler bulunmuştur. Siyah veya gri renkte genellikle geometrik desenlerle süslenmiş seramikler yaygındır. Ezero seramikleri hem yerel üretimin hem de dış etkilerin izlerini taşır. Toprak altına yapılan basit mezarların yanı sıra daha zengin mezar yapıları da bulunmuştur. Mezar buluntuları arasında seramik kaplar, taş baltalar ve süs eşyaları yer alır. Yamnaya kültürü geniş bir coğrafyaya yayılan pastoralist kültürdür. Bu kültürün etkileri Trakya bölgesine kadar uzanmıştır. Yamnaya insanları büyük ölçüde göçebe hayat sürmüşlerdir ve atlı göçebelik bu kültürde önemli bir yer tutmuştur. Yamnaya seramikleri basit ve sade olup genellikle işlevseldir. Yamnaya kültüründe kurgan olarak bilinen höyük mezarları yaygındır. Bu mezarlarda ölüler yanlarına çeşitli hediyelerle birlikte gömülmüştür. Karanova kültürü Bulgaristan'ın Karanova köyü yakınlarında ortaya çıkarılmıştır. Bu kültür özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerleşik topluluklardan oluşur. Karanova seramikleri genellikle ince işçilikle yapılmış ve geometrik desenlerle süslenmiştir. Tunç çağına geçiş döneminde bu seramiklerde değişim ve gelişim gözlenmiştir. Karanova yerleşimleri genellikle taş temelli ve kerpiç duvarlı evlerden oluşur. Bu yerleşimler Trakya bölgesinin sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulunmuştur. Traklar M.Ö. 2000'den başlayarak Demir Çağı ve Klasik Antik Çağ boyunca Doğu Avrupa'da özellikle günümüz Bulgaristan, Yunanistan'ın kuzeyi, Türkiye'nin Avrupa kısmı ve Romanya'nın güneyinde yaşamış bir halktır. Trakya bölgesi adını bu halktan alır. Trak toplumunun büyük bir kısmı kabilelerden oluşuyordu. Kabileler arasında hiyerarşik bir düzen vardı ve her kabilenin kendi lideri bulunuyordu. Zamanla bazı kabileler krallıklar halinde birleşmiştir. Traklar altın ve gümüş işlemeciliğinde ustalaşmışlardı. Pek çok altın ve gümüş süs eşyası, takı,
ve ritüel kapları günümüze ulaşmıştır. Ayrıca seramik, dokuma ve metal işçiliğinde de yetenekliydiler. Traklar savaşçı bir toplum olarak bilinirdi ve savaş arabaları, okçular ve mızraklar gibi çeşitli askeri birimleri vardı. Komşu halklarla sık sık çatışmalar yaşamışlardır. Özellikle Persler ve Makedonlar ile mücadele etmişlerdir. Büyük İskender'in babası 2. Filip tarafından yenildikten sonra Makedon İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmişlerdir. Trak kültürüne ait pek çok arkeolojik kalıntı bulunmaktadır. Bunlar arasında mezar höyükleri, kaya tapınakları, kaleler ve şehir kalıntıları sayılabilir. Bulgaristan'da Kazanlık, Perperikon ve Strosel gibi yerlerde önemli Trak mezarları ve tapınakları keşfedilmiştir. Traklar, Yunan ve Roma uygarlıkları üzerinde kültürel ve askeri etkilerde bulunmuşlardır. Trakya, hem Doğu hem de Batı dünyası için stratejik bir bölge olmuştur ve bu nedenle sürekli olarak büyük imparatorlukların ilgisini çekmiştir. Traklar ayrıca Roma İmparatorluğu döneminde de önemli roller üstlenmişlerdir. Birçok Trak savaşçısı Roma ordusunda görev yapmıştır. Trakya uygarlığı Balkanların önemli tarihi ve kültürel unsurlardan biri olarak günümüzde de bilimsel araştırmaların ve arkeolojik çalışmaların merkezinde yer almaktadır. Trakya'nın tarih öncesi ve antik çağlarda zengin geçmişi bölgenin kültürel mirasının derinliklerini gözler önüne sermektedir. Homeros'un İlyada destanında Truva Savaşı'ndan bahsedilirken Trakya bölgesi ve Trak savaşçıları da zaman zaman anılır. Trakya'dan gelen savaşçıların Truva Savaşı'na katıldığına dair mitolojik anlatılar, iki bölge arasındaki olası askeri ve kültürel bağları da işaret eder. Nitekim Trakya'da ve Truva'da yapılan kazılar her iki bölgede de benzer çanak, çömlek, takı ve silahların kullanıldığını göstermektedir. Bu benzerlikler dolaylı olarak iki kültür arasında bir etkileşim olduğunu gösteriyor. Trakya ve Truva'daki bazı mezar ve tapınak yapıları arasındaki mimari benzerlikler bulunabilir. Ancak bu benzerliklerin doğrudan bir etkileşimden mi, yoksa daha geniş bir kültürel yayılımın parçası olarak mı ortaya çıktığı tartışılmalıdır. Bazı tarihçiler ve arkeologlar Truva'nın yıkılmasının ardından bölgeden kaçan insanların Trakya'ya göç etmiş olabileceğini ve burada yeni yerleşimler kurmuş olabileceğini öne sürmektedir. Truva ve Trakya arasındaki ilişki doğrudan kanıtlarla belirlenmemiş olmakla birlikte coğrafi, kültürel ve tarihsel bağlamlarda çeşitli etkileşimlere ve bağlantılara işaret eder. Bu bağlantılar ticaret, göç, askeri ittifaklar ve kültürel alışverişler gibi çeşitli yollarla gerçekleşmiş olabilir. İki bölge arasındaki ilişkinin tam olarak anlaşılması daha fazla arkeolojik ve tarihsel araştırma gerektirmektedir. İskitler Tunç Çağı boyunca Balkanlarda etkili olan göçebe topluluklardan biriydi. İskitler özellikle Orta Asya kökenli bir halk olarak bilinir ve genellikle atlı savaşçılar olarak tanımlanır. Balkanlardaki İskit varlığı bölgedeki kültürel ve siyasi yapıyı etkilemiştir. İskitler genellikle göçebe bir yaşam tarzı sürüyorlardı ve geniş bozkırlarda at yetiştiriciliği yapıyorlardı. Bu göçebe yaşam tarzı Balkanlardaki İskit nüfusunda da benzer şekilde artış yaşanmasına yol açtı. İskitler Balkanlarda ticaret yollarının kavşağında yer aldıkları için bölgedeki ticarete de katılmış olabilirlerdi. Bu İskitlerin Balkanlardaki etkileşimlerini ve kültürel alışverişi teşvik etmişti. Balkanlar ticaret yollarının kavşağında yer aldığı için farklı kültürler arasında ticaretin yanı sıra kültürel alışveriş de gerçekleşti. Bu dönemde bakır, gümüş, altın ve diğer değerli metallerin ticareti yoğundu ve bu bölgenin ekonomik yaşamını şekillendirdi. Balkanlarda Tunç Çağı boyunca yerel kültürlerin geliştiği ve değiştiği görülmektedir. İskitlerin Balkanlardaki varlığı bölgedeki savaşçı kültürünün gelişimine de katkıda bulunmuş olabilir. İskitlerin savaşçı geleneği Balkanlardaki diğer topluluklar üzerinde belirleyici bir rol oynamıştı. Balkan kavimleri M.Ö. 13. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın başlarında olmak üzere iki aşamada meydana gelmiş olan büyük bir kavimler hareketidir. Ugarit ve Mısır vesikaları bu göçler hakkında önemli bilgiler aktarırlar.
Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışı sorunu içinde önemli birer yazılı kaynak niteliğinde olan bu vesikalıkların yanında arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan yıkım delilleri de önemli kaynaklar niteliğindedir. Akat çivi yazısıyla yazılmış Ugarit vesikaları arasındaki iki mektup hem deniz kavimleri hakkında hem de Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışı hakkında önemli bilgiler verir. Alaşya Kralı Pagan tarafından Ugarit Kralı Amurapi'ye gönderilen mektup şöyledir. Kral, Ugarit Kralı Amurapi'ye şöyle söyler. Sana selam olsun. Tanrılar sağlığını korusunlar. Sen bana şöyle yazdın. Denizde düşman gemileri göründü. Eğer gemilerin göründüğü doğru ise çok dikkatli ol. Sana gelince, senin orduların, savaş arabaların nerede duruyorlar? Onlar senin yanında değiller mi? Hiçbiri yok mu? Seni iten düşman arkanda mı? Şehirlerinin etrafını tahkim et. Askerlerini ve savaş arabalarını oraya koy. Gayet dikkatli ve sıkı bir şekilde düşman piyadesini orada bekle. Anlaşılan o ki Alaşya Kralı Ugarit Kralı'na yaklaşmakta olan deniz kavimleri saldırısına karşı uyarıyor. Ugarit Kralı Amurapi ise Alaşya Kralı'na şöyle cevap veriyor. Babam Alaşya Kralı'na oğlun Ugarit Kralı der ki, babamın ayaklarına kapanırım. Babama selam olsun. Evlerine, zevcelerine, ordularına, babam Alaşya Kralı'na ait olan her şeye çok çok selam olsun. Babam, işte düşman gemileri geldiler. Şehirlerimi ateşe verdiler. Ateşler alev alev yanmaktadır. Ve onlar memleketle çirkin şeyler yaptılar. Pederim bilmiyor mu ki benim bütün askerlerim Hatti memleketinde ve bütün gemilerim Lukka memleketindedir. Onlar şimdiye kadar geri dönmediler ve memleket böylece savunmasız kaldı. Babam bilsin ki bana gelen düşman gemileri 7 tanedir. Ve onlar bize kötülük etmişlerdir. Şimdi başka düşman gemisi varsa herhangi bir yolla bana bildir ki ben de bileyim. Bu mektuptan anlaşılacağı üzere deniz kavimlerinden bir grup Ugarit'e saldırıp şehri tahrip etmiştir. Kralın deniz ve kara gücünün tamamı ise Hitit kralına yardıma gitmiş olduğundan dolayı kral bu saldırıya karşı koyamamıştır. Mısır firavunu 3. Ramses 8. idare yılında deniz kavimlerine karşı yaptığı savaşları ve elde ettiği zaferi Medine Tabu'daki tapınak duvarlarında yazıyla şöyle anlatmaktadır. Yabancı ülkelere gelince bunlar kendi adalarında fesat tertip ettiler. Ülkeler bir anda köklerinden söküldüler ve silinip gittiler. Hiçbir memleket bunların silahları önünde duramadı. Hatti, Kode, Karkamış, Yeret ve Yeres'e değin bütün ülkeler hep birlikte kılıçtan geçirildiler. Amurru'da bir yerde ordugah kuruldu. Bura halkının kökü kurutuldu ve ülkesi sanki hiç var olmamış gibi oldu. Mısır'a doğru alevler alazlanıyordu. Pelest, Seker, Sekeleş, Denyen ve Veşeş ülkeleri bir olmuş, ittifak etmişlerdi. Yerkürenin her yerindeki topraklara el attılar. Yürekleri güven ve inançla doldu. Konuştular. Planlarımız başarılı olacak. Bu yazıt saldırıya katılan milletleri, saldırıdan etkilenenleri ve yıkılan ülkeleri sıralaması açısından çok önemlidir. Kılıçtan geçirilen ülkeler arasında Hatti ülkesi de geçmektedir. Önceki bölümlerde yer verdiğimiz Karnak'taki yazıtlarda bulunan ufak bir bölüm ve Medinet Habu yazıtları bizlere Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışında deniz kavimleri adı verilen kavimler hareketi saldırılarının arkeolojik bulgularca desteklenmesiyle beraber etkisinin çok büyük olduğunu açıkça göstermektedir. Demir çağının başlangıcı olarak kabul edilen M.Ö. 1200 yıllarından itibaren Kuzeybatı Anadolu'da ilk kez Truya yazıtlarında iki yeni seramik türü ortaya çıkmıştır. Barbar seramik ve yumrucuklu seramik, Balkan kökenli yeni halkların Anadolu'ya göçünün ilk arkeolojik kanıtlarındandır. Barbar seramiğin ana vatanı Orta, Tuna, Balkan bölgesidir. Bu seramik Macaristan'dan başlayıp Ukrayna'ya doğru hızla yayılım göstermiştir. Ayrıca Balkanlarda üretim Neolitik dönemden başlamıştır, Tunç çağlarında da kullanılmaya devam etmiştir. M.Ö. 2000'li yıllarda Karpatlardan, Romanya'dan Balkanlara kadar pek çok yerleşimde üretilmeye devam etmiştir.
Türkiye'de ise bu seramik türü Batı Anadolu'da M.Ö. 1200'lerden önce tanınmamaktadır. Bu duruma destek olacak en yeni veriler Çanakkale Boğazı'nın Avrupa kıyısında Maydos-Kilistepe'deki arkeolojik kazılardan gelir. Balkan kökenli halkların Troya'dan daha güneye doğru hareket ettiklerini Bademgediği tepe yerleşimi kanıtlar. Gordion bu seramiğin şimdilik son noktasını oluşturur. Barbar seramiği üzerinde spiral kazıma motiflerinin bulunduğu rölyefli plakalar, pişmiş topraktan küçük boyutlu sunak masası parçaları bulunmuştur. İstanbul tarih öncesi araştırmalarında rastlanan kültsel kaya oymaları, el yapımı barbar seramikler, demir işçiliğine ait izler, Trak, Frig halklarının bölgedeki varlığına işaret eder. Milattan önce 1200'lerde başlayan deniz ve kara kavimleri göçlerinin en önemli belirtileri, bu halklara ait olduğu düşünülen bakıl, yumrulu seramikler olmakla birlikte bu halkların yayılım alanlarını göstermekte önemli bir rol oynamaktadır. Balkan kökenli göçmen seramiklerinden yumrulu seramik, ilk dönem Balkan göçünün ardından ikinci bir dalganın olduğunu gösterir nitelikte. Yumrulu seramikleri ilk kez Troya'nın Blegen dönemi kazılarıyla belgelenmiştir. Troya 7. evresine yani M.Ö. 1140, 30 ile 950 yılları arasında tarihlenen yumrulu seramikler, yüzeyi iyi açıklanmış, siyah renkli, üzeri çıkıntılı ve kabartmalarının yanı sıra oluk çizi bezemlerinin olduğu süslü S profilli seramiklerdir. Bezeme olarak kullanılan yumrular, kapların karın ve omuzlarında 3, 4, 5 sayıda ya da daha fazla yapılarak yer alırlar. Herodot, Friglerin aslında Güneydoğu Avrupa'dan, belki de Makedonya ve Trakya'dan geldiğini belirtir. M.Ö. 1180 civarına tarihlenen Truva Savaşı'ndan hemen önce ya da hemen sonra, bu tarih onların gelişlerini deniz kavimleri göçü ve Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü gibi olaylarla ve batıdan doğuya doğru olan hareketlerle aynı zamana yerleştirir. Tüm bu verilerin aksine Hitit ve Asur belgelerinde şunlar geçmektedir. Bazı Asur kaynakları Kafkaslarda yaşayan Kaşkaların Muşkiler ile aynı kökenden olduğunu bildirir. Hitit İmparatorluğu'nun geç belgelerinde düşman Pahuvalı Mita ismi geçer. Arkeolojik veriler Mita ismi daha geç yazılı belgelere dayandırarak Midas ismiyle eşitler. İkinci Asur Nasirpal M.Ö. 883-859 Kutmuhi ve Muşki ülkesini vergiye bağlar. 3. Salmanasar 3. Şalmanasar döneminde Tabal bölgesi egemenlik altına alınıp vergiye bağlanır. Sonra da Muşkiler Asur egemenliğindeki Tabal prensliklerine vergiye bağlanırlar ve batıya göç ettirirler. 2. Sargon döneminde Muşkulu Midas ismi zikredilir. Muşkiler M.Ö. 8. yüzyılda politik bir göç olarak belirmeye başlar. Ancak tam bağımsız değildirler. Frig'le birlikte bir krallığın temelini atarlar. 5 konfederasyon birleşerek başkenti Gordion olan krallığını kurarlar. Bu krallık Batı Frigleri temsil eder. Kayseri bölgesindeki Tabal ise Doğu Frigleri temsil ettiği görülür. Milattan önce 715'te Taballı Ambarsi'nin Asurlara karşı Midas'tan yardım istemesi. Bu yıllarda Midas, Asurlarla savaşmış ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde askeri üstünlük göstermiştir. Q yani modern Kilikya eyaletinde şehirler ele geçirmiştir. Fakat kısa bir süre sonra Asurlular bu şehirleri geri almıştır. 3 yıl sonra M.Ö. 712'de Tabal ülkesi tamamen Asur egemenliğine girmiştir. Asur M.Ö. 709 Muşkilerle barış anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmadan sonra Asur kaynaklarında Muşkilerden ve Mita'dan söz edilmez. Bundan sonra Yunan kaynakları Muşkili Mita'nın yerine Frigyalı Midas'tan söz eder. Bu durumda Mita'nın bir ölçüde Asurlu olan olaylardan sonra yönünü batıya çevirdiği ve batı ile ilişkilerini geliştirdiği anlaşılmıştır. Muşki, Mita, Midas, Muşki halkları ve bu döneme ilişkin birçok makale vardır. Bu halk toplulukları Gordion ve Midas ile birlikte krallığın en üst düzeyine ulaşmıştır. Antik kaynaklara göre Frig devletinin ilk kralı başkent Gordion'a adını veren Gordios'tur. Frig alfabesi Yunan alfabesine benzemekle birlikte fazladan birkaç harfi daha vardır.
Dolayısıyla dil okunabilmiş ancak iki dilde yazılmış metinlerin eksikliğine bağlı olarak henüz anlaşılamamıştır. Bu konuyla alakalı ayrı bir bakışta Türkçe ile benzerliklerini yapılan çalışmalara değineceğiz. Kimerler göçebe bir yaşam tarzını benimsemişlerdi. Atlı, göçebe olarak bilinen bu yaşam tarzı onlara büyük bir hareketlilik ve saldırı kabiliyeti sağlamıştır. Ayrıca İskit ve Sarmat kabileleriyle de yakın temas halinde olmuşlardır. İskit baskısı sonunda Kafkas geçitlerini aşan Kimerler Doğu Anadolu'ya ulaşmışlardır. İskitlere izlerini kaybettiren Kimer toplulukları kısa zamanda Urartu'ya yerleşim sahasına yayılmışlardır. Doğrudan Kimer'in saldırılarıyla karşı karşıya kalan Urartu kralları bu saldırıları önlemek için gayret sarf etmişlerdir. Milattan önce 8. yüzyılın sonlarında Kimer akınlarına karşı koyabilmek için mücadele eden Urartulular onlarla anlaşma yolunu seçmek zorunda kalmışlardır. Yine Asurlularla da mücadele eden Kimerler Anadolu içlerine kadar yayılarak Friklere saldırmışlar ve oradan Batı Anadolu'ya ulaşarak Lidyalılara güç anlar yaşatmışlardır. Kimerlerin İskitlerin baskısı sonucunda Anadolu'ya indikleri zaman M.Ö. 8. yüzyılın sonlarından Batı Anadolu'da Lidyalıların son Kimer boylarını Kızılırmak'ın doğusunda Kapadokya bölgesine sürdükleri M.Ö. 6. yüzyılın baştan düşünüldüğünde takriben 100 yıl Anadolu'da varlıklarını sürdürdükleri anlaşılır. Hatta Urartu, Asur, Frig ve Lidya gibi o devrin büyük devletlerinden Kimer akınları karşısında dehşete düşerek çeşitli tedbirler aldıkları ve Kimerlerin onlar için küçümsenemeyecek düşman olduğu düşünülebilir. Bunu Kimerlerle çoğu kez anlaşma yolunu seçmiş olmalarından da anlamaktayız. Kimerlerin Urartu yerleşim merkezlerine saldırılarını ve bazı yerleri yakıp yıktıklarını gösteren arkeolojik buluntular da elde edilmiştir. Patnos yakınlarında bulunan Giriktepe ya da Değirmentepe höyüğünde kazılar yapılmıştır. Burada bir Urartu sarayı bulunmuştur. Sarayın şiddetli bir yangın sonucunda tahrip olduğu, kerpiç duvarların pişerek tuğlalaştığını ve günümüze kadar sağlam kaldığı anlaşılmaktadır. Sarayda savaş sırasında yanmış olan insanların iskeletleri bulunmuştur. Savaş anındaki şiddetli yangında cesetler yanarak kömürleşmiştir. Milattan önce 8. yüzyılın sonlarına doğru ani bir düşman saldırısı sonucunda saray ve eklentilerinin yanarak çöktüğü ve içindekilerin kurtulamadığı düşünülmektedir. Bu ani saldırıyı yapan düşmanın kuzeyden Kafkasların üzerinden gelen Kimerler olduğu sanılmaktadır. Urartu kralı 2. Argişti'nin kuzeye doğru bu saldırıları durdurmak maksadıyla harekete geçmesi de Giriktepe Sarayı'nın Argişti'nin Urartu kralı olduğu dönemin ortalarına doğru Kimerler tarafından yakılıp yıkıldığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. Asur ülkesine Kimer saldırıları hakkında Asurbanipal zamanında önemli bilgiler verilmektedir. Bu malumata göre Kimerler kralları Tugdammen'in önderliğinde büyük kalabalık halinde Asur sınırına ulaşmış ve orada karargahlarını kurmuşlardır. Fakat Kimer kralı Tugdamme Asurbanipal'in verdiği bilgiye göre Asur sınırına saldırdığı sırada müthiş bir hastalıktan ölmüştür. Kimer baskısı daha fazla devam etmemiş ve onlar geri çekilmişlerdir. Fakat Asurbanipal zamanında Kimerlerle Asurlular arasında bizzat Asurbanipal'in de katıldığı bir anlaşma yapılmıştır. Fakat bu antlaşmadan sonra Kimerlerle Asurlular mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Kimerler Asur'un üzerine ikinci kez saldırmışlardır. Ancak Kimerlerin kendi aralarında olan mücadeleler de onların gücünü azaltmıştır. Yine de Asur sınır bölgesinde henüz sebebi bilinmeyen büyük bir bozgundan sonra Kimer gücü birdenbire son bulmuştur. Şüphesiz onların bu şekilde adı geçen bölgede güç kaybetmelerinde bazı göçlerin etkili olduğu düşünülebilir. Özellikle Kilikya'ya kadar inerek Tarsus, Enheil şehirlerini zapt eden Kimerlerin Akdeniz'e kadar uzandıklarını ve orada İskider tarafından dağıtıldıklarını düşünmek mümkündür. Bazı bilim adamlarının bu görüşü kabul etmemelerine rağmen özellikle Asur kaynaklarında
İskitlerin adlarının geçmesi ve onların da Asur sınırına dayanmış olduğu hesaba katıldığında Kimerlerin batıya doğru itilmelerinde ve zarar görmelerinde etkilerinin olması ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kimerlerin M.Ö. 7. yüzyılın başlarında Asur sınırına indikleri düşünülürse, onların M.Ö. 7. yüzyılın son çeyreğinin başlarına, yani aşağı yukarı krallar Tugamdeme'nin ölümüne kadar Asurluları uğraştırmış oldukları anlaşılır. Asurluların hem çevre toplulukları ile ittifak kurma zorunda kalmaları hem de Kimerlerle anlaşma yapmaları o dönemde Ön Asya dünyasında güçlü bir devlete sahip olmalarına rağmen Kimerler tarafından ne kadar uğraştırıldıkları gerçeğini ortaya çıkarır. Kimerler Urartu devleti sınırlarından içeriye girdikten sonra Asur sınırına kadar ulaşmış. Yukarıda da belirttiğimiz üzere onları M.Ö. 7. yüzyılın başlarından itibaren M.Ö. 7. yüzyılın 4. çeyreğinin başlarına kadar uğraştırmışlardır. Kimerler kısa bir sürede Orta Anadolu'ya doğru yayılmaya başlamışlardır. Kimerler M.Ö. 676 yılında Frig egemenliğindeki toprakları istila ederek başkentleri Gordion'u ele geçirmişlerdir. En görkemli çağını yaşayan Frig devletinin Kimerler tarafından ortadan kaldırılışı istila halinde vuku bulan Kimer göçünün ne kadar etkili olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Kimer-Frig mücadelesiyle ilgili herhangi bir yazılı belge yoktur. Gordion kazılarından anlaşılacağı üzere kentin acımasızca tahrip edildiğini gösteren kanıtlar elde edilmiştir. M.Ö. 7. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde Kimerlerin akınlarına karşı direnemeyen Frig devleti çökmüştür. Friglerin başkenti olan Gordion'da yaşayan halk evlerindeki eşyalarını bile kurtaramadan kentlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Her ne kadar belirli bir süre Frigler tekrardan Gordion'a yerleşmişse de devlet Kimer akınları sonucunda tarih sahnesinden silinmiştir. Kısa bir zaman içerisinde Anadolu içlerine kadar yayılan Kimerler Frig devletine son verdikten sonra batıya doğru yönelerek Lidya sınırlarına dayanmışlardır. Kimerlerin bazı boyları Paflagonya üzerinden Karadeniz sahillerine ulaşmışlardır. Miletos'un güçlü kolonisi Sinop tahrip edilmiş ve bu yöreye yerleşmiştir. Kimerler Karadeniz bölgesinde doğuda Trabzon, batıda ise Karadeniz Ereğlisi'ne kadar yayılmışlardır. Lidyalılar kendi bölgelerine Kimerlerin ulaşacağını görünce telaşa kapılmışlardır. Hatta onlar Asurlulardan yardım istemek zorunda kalmışlardır. Asur-Banibal zamanından kalmış belgelerde Lidya kralı Gugun'un Ninive'ye yardım istemek maksadıyla elçiler gönderildiğinden bahsedilmektedir. Bu diplomatik temaslar sürerken Kimerler Lidya'ya saldırmışlardır. Sardes'ten uzak bir ovada yapılan savaşı Gıyges'in ordusu sürpriz bir şekilde kazanmıştır. Ancak M.Ö. 646-645 yıllarına doğru Kimerler büyük kitleler halinde ve çok ani bir biçimde Lidya'ya ikinci bir saldırı düzenlemişlerdir. Lidya kralı Gıyges'in ölümüyle sonuçlanan savaştan sonra Kimerler Lidya'nın başkenti Sardes'e ulaşmışlardır. Ovadan çok yükseğe sarp bir kayalık üzerinde kurulmuş olan Akropol'ü ele geçirmemelerine rağmen aşağı kente girerek burayı yağmalamışlardır. Sardes'i yakıp yıkan göçebeler burada durmayarak hızla geri dönmüşler, bir kısmı ise kuzeybatıya doğru yönelerek Edremit yakınlarındaki Antandros kenti çevresine yerleşmişlerdir. Güçlü Lidya kralı Alyates, M.Ö. 6. yüzyılın başlarında kuzeydeki Bitinya bölgesi üzerine sefere çıkmıştır. Lidya'nın kuzeyinde Antandros yöresinde yerleşmiş olan Kimer boyları üzerine yürüyerek onları Kızılırmak'ın doğu yakasındaki Kapadokya bölgesine sürmüştür. Böylece bütün Batı Anadolu'yu son Kimer kalıntılarından temizlemiştir. Kimerler aşağı yukarı M.Ö. 657 yıllarından M.Ö. 7. yüzyılın başlarına kadar başta Lidyalılar olmak üzere diğer toplulukları içinde Batı Anadolu'da tehdit unsuru olmuştur. Onların Anadolu'nun dört bir tarafına yayılmalarına rağmen Batı Anadolu'da bile büyük bir göç olarak ortaya çıkmaları ve güçlü devletlere karşı başarılı mücadele vermeleri kayda değer bir gelişme olarak düşünülmelidir.
Kimerleri takip ederek Doğu Anadolu'ya Urartu ülkesine ulaşan İskitlerle Urartu kralı II. Rusa M.Ö. 685-645 akıllıca bir politika izleyerek bir anlaşma yapmıştır. Kimerleri takip eden İskitler Kafkasları aşarak Urartu devleti üzerinden Asur devletinin kuzey sınırlarına kadar ulaşmışlardır. Kimerlerin hemen arkasından gelen İskitler Kimerlerle birlikte Asur kaynaklarına geçmişlerdir. Aşaradon, İskit kralı Bartatua ile anlaşarak kızını ona vermiştir. Asur ve İskit dostluğu sonucunda Asur kralı Aşaradon, Hubaşa'ya kadar giderek Kimer'in başbuğu Teyuşba'yı ve müttefiki olan Hilakku devletini mağlup etmiştir. Bu arada İskider de boş durmayarak Kimerleri batıya doğru sıkıştırmaya başlamıştır. Bunun sonucunda Kimerler Anadolu'nun içlerine kadar yayılmışlardır. İskitlerle anlaşma yaparak batıya doğru Kimerlerin üzerine yürüyen ve onlara karşı zafer kazanan Aşaradon, bu zaferinden Tilbarsip sitelinde de bahsetmektedir. Aşaradon devri belgelerinde İskitler hakkında verilen bilgileri klasik Yunan yazarlarının rivayetleri de desteklemektedir. Gerçekten de Herodos'ta Prototes oğlu Madyas idaresinde büyük bir İskit ordusunun Karadeniz'in kuzeyinden kovduğu Kimerleri takip etmek üzere Asya'ya girdiklerine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Herodotos'tan Prototes şeklinde adı geçen İskit kralının Asur belgelerinde adı geçen ve Asur kralı Aşaradon ile anlaşan Kral Bartatua olduğu genelde kabul edilmektedir. Milattan önce 8. yüzyılın sonlarına doğru Asur yazılı kaynaklarında adları geçen ve daha sonraki Asur kaynaklarında da adlarından sık sık bahsedilen Asur kralı Aşaradon'un anlaşmak zorunda kaldığı İskitlerin Asur devleti ile olan münasebetlerini yaklaşık olarak bu coğrafyaya ulaşmalarından bir asır sonra Asur'un ortadan kalkmasıyla sona erdiği anlaşılıyor. Son yüzyıllarda yapılan arkeolojik kazılar eski çağ mensup yazarların ve özellikle Herodot'un ilmi değerini azaltmak şöyle dursun, tersine onların anlattıklarını teyit etmiştir. Görülmüştür ki o çağın gerçek tarihçilerinin gerek şairlerin yazdıkları önemsiz ayrıntılar bir tarafa bırakılırsa şaşırılacak derecede tarihi gerçeklere uymaktadır. Yüzyıllar boyunca efsanevi ve hayali bir şehir bilinen Troya'nın keşfedilişi Şailman'ın Homer'e olan güveninin yerinde olduğunu göstermiştir. Bundan dolayıdır ki bugünkü tarihçiler için eski çağa ait kaynaklar değerlerini kaybetmemiştir. Hele Herodot özellikle İran'ın tarihi ve Mısır'ın örf ve adetleri bakımından adeta İncil gibi kabul edilmektedir. Bununla beraber bu durumun bir istisnası vardır. Herodot'un Pelaskoya adını verdiği eserinin birçok yerinde sözünü ettiği, göçlerini anlattığı, örf ve adetleri hakkında bilgi verdiği milleti bugünkü tarihçiler ve özellikle Latin ülkelerinin tarihçileri yok farz etmek hususunda söz birliği etmiş gibidirler. Zamanımızda ise Yunanistan'ın tarihi de tarih öncesi de Pelasklardan söz edilmeden yazılabilmektedir. Sadece bazı sözlüklerle bazı ansiklopedilerde onlar hakkında bir iki satır bulabiliyorsunuz. Stok Yayın Evi'nin 1968'de yayınladığı Tarihi Atlas gibi bir eserde Pelask kelimesinin ne metinde ne de notlarda görülmemesi bugünkü tarihçilerin tutumunu oldukça iyi yansıtmaktadır. Bir yanda bu durum varken bir yandan da şurada burada İtalyan ansiklopedisindeki Pelask maddesinin yazan Luigi Paretti, Massimo Polettino gibilerin Pelask milletinin tarihi varlığını inkar eden sesleri yükselmektedir. Bunlar eski yazarları geri zekalı gibi göstererek onların Pelasklar hakkında saçmaladıklarını, yer isimlerindeki benzerlikler yüzünden aldandıklarını, yanlış muhakemelere, katmerli faraziyelere ve Yunanlılara mahsus fantezilere kapılarak Pelask mitini yaratmış olduklarını iddia edebilmektedirler. Soğukkanlılıktan bu derece yoksunluğun ve ilmi objektiflikten bu kadar uzaklığın sebebini insan kendi kendine soruyor. Bundan sonraki bölümlerde Pelasklardan başlayıp şu ana kadarki ismini duyduğunuz Truva, Trak, Etrüsk, Yamna, Frig, Muşki, Kimer, Hatti gibi halkların köklerine inip Türkler ile benzerliklerine bakacağız.
Kabul edilen tarihe göre Pelasg ismi antik Yunan metinlerinde adı geçen Helen kavimleri gelmeden önce ana vatanları olan Kuzey ve Orta Yunanistan'da Girit ve Ege adalarında yaşayan bir halkın adıdır. Yunan kaynaklarında M.Ö. 5-4. yüzyıllarda adları geçmekteyse de zamanla asimile olmuşlardır. Pelasgların Yunanların anlamadıkları bir dil konuştukları bilinmektedir. Pelasg dilinin Hint-Avrupa dil ailesinden olup olmadığı halen tartışılmaktadır. Yine kabul edilen tarihe bakıldığında Pelasglar Helenlerin barbar olarak tanımladığı kavimlerden birisiydi. Bu kavimler ise bilindiği üzere Lidya, Trakya, Frigya veya Fenike gibi Balkan, Avrasya, Anadolu halklarıydı. Pelasglar Helenlere karşı yaptıkları savaşta topraklarını da kaybetmişlerdir. Homeros, Pelasgların Epir, Güneydoğu Trakya, Argos, Peloponnes ve Girit'in yerli halkı olduğuna dair bilgiler vermektedir. Bazı Gürcü araştırmacılar Pelasglarla Kolhis halkları ve kültürü arasında bağlantı kurmuşlardır. Hattiler gibi Kafkasya kökenli halkların Anadolu'ya Hint-Avrupalılardan önce geldiği düşünüldüğünde akla yakın gelmekteyse de ispat edilmemiştir. Bulgar dilbilimci Georgi, Pelasgları Trak halkı ile ilişkilendirmiştir. Rumen araştırmacı Nicolae Dansusianu, Pelasgları Proto-Latince konuşan bir halk olarak tanımlamıştır. Arkeolojik bulgular Pelasgların kesinlikle İlriya halkının kültürü dışında başka halk kültürlerine benzerliklerinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Yani Pelasg dilinin sadece Arnavutça ile ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar bulunmuştur. Örneğin Pigros kelimesi bugünkü Arnavutça'da hala kullanılıyor. Buna benzer Pelasg kelimeler sadece Arnavutça ile açıklanmaktadır. Limne adasında 1885 yılında Kaminya'da Pelasglara ait olduğu sanılan bir yazıt bulunmuştur ve bugün Atina National Museum'da sergilenmektedir. Bazı araştırmacılar bu yazıtın ardından Pelasg dilinin Tark, Etrüsk hatta Türk diliyle benzerlikleri olduğuna dair bazı teoriler ortaya atmıştır. Bu yazıtı sizler için hemen bir sonraki bölümde açıklayıp detaylı şekilde okuma yapacağız. Etrüsklere ait 80 iskeletten alınan DNA örnekleri, Etrüsklerin genetiğinin bugünkü Anadolu Türkleri ile ilişkili olabileceğini ve Anadolu toplumunda sanılan aksine birkaç bin yıllık genetik süreklilik olabileceğini göstermiştir. Etrüskler gibi Anadolu kökenli olması muhtemel olan Pelasglar, varlığına dair fiziki bulguların azlığı ve tüm tahminlerin teori düzeyinde kalmasına sebep olmaktadır. Homeros'un eserinin 2. bölümünde eski Argos şehrinden söz ederken bu şehri Pelasgik diye nitelendirmektedir. Pelasglar tarafından kurulmuş Pelasg şehri anlamına gelmektedir. Homer daha sonra Yunanlılar karşısında yer almış olan Troya ordusundan bahsederken Larissa şehrinin beslenmiş olduğu sağlam süngülü Pelasg kabilelerden söz eder. Bildiğimiz gibi Larissa Teselya bölgesine ait bir şehirdir. İlyada'nın 10. bölümünde Pelasg kelimesi aşağıdaki olayların hikayesinden sonra zikredildiğini görüyoruz. Truvalı kumandan ve kahraman Hektor, Truva karşısında yer almış Akka donanmasının durumu hakkında bilgi edinmek üzere Dolon adlı birini keşfe gönderir. Dolon Yunanlılar tarafından yakalanır ve sorguya çekilir. İşte o zaman Dolon, Truva'nın müttefiklerini sayarken Pelasgları ve Trakları zikreder. Dolon adlı Truva kahramanına ayrı bir parantez açacak olursak, İlyada bölüm 10. Dolon attı omuzlarına kıvrık yayını, boz bir kurt postunu giydi üstüne. Başına sansar derisinden bir tolga koydu. Sivri kargısını aldı eline. Yürüdü Troya ordusundan gemilere doğru. Dolon Eumedes'in oğluydu ve 5 kız kardeşi vardı. Hektor tüm Truvalı savaşçıların çağrılmasını talep etti. Hızlı bir koşucu olarak kabul edilen Dolon, Akka gemileri hakkında casusluk yapmak ve Akaların gemileri nasıl koruduklarını kontrol etmek için gönüllü oldu. Karşılığında Hektor, savaşın sonunda ödül olarak Dolon'a Akelyos'un, Aşil'in atlarını ve bronz arabasını teklif etti. Aldatılmaktan korkan Dolon, Hektor'un vaat edilen ödülü yerine getireceğine dair yemin etmesini istedi. Dolon, çevresine uyum sağlamak için kurt derisi ve sansar postundan bir post giyerek ayrıldı. Planı 4 ayak üzerinde yürüyerek Akaları kandırmaktı.
Akalılar tarafından şans eseri Truva çadırlarına gizli bir baskınla yağmalanmak üzere yola çıkan Diomedes ve Odysseus önderliğinde Akalı savaşçılar Dolon'un geldiğini gördüler. Dolon'un onları görememesi için ölülerin bedenlerinin arkasına saklandılar. Diomedes, Tanrı Athena'nın rehberliğinde Dolon'u kovaladı. Dolon, işkenceden sonra hayatı için yalvardı. Bu iki savaşçıya babası Eumedes'in çok zengin olduğunu, bu nedenle de kendisi için yüksek bir fidye değerinde olabileceğini söyledi. Odysseus, Akalılar hakkında neden casusluk yaptığını ikisine söylerse Dolon'u öldürmeyeceğini söyledi. Dolon, Odysseus'a bilmesi gereken her şeyi anlattı. Dolon, daha sonra iki savaşçıya hangi Truva müttefiklerinin hangi çadırda yaşadığını ve güçlerinin neler olduğunu bildirdi. Bunun ardından Odysseus sözünden döndü ve Dolon'un başı Diomedes tarafından kesildi. Odysseus ve Diomedes Truva kampına ortalığı kasıp kavurmak, Trakya kralı Rhesus'u öldürmek ve değerli atları çalmak için yola çıktı. Herodot'a göre Tayrenlerin yukarısındaki Kreston şehrinde ve ayrıca Çanakkale Boğazı civarında Plakya ve Sutulaka şehirlerinde oturan Pelask kalıntısı ahalinin diline bakılırsa Pelasklar barbar bir dil konuşurlardı. Herodot döneminde Yunanlıların dilinde barbar kelimesi bilindiği gibi Yunanca olmayan demektir. Batılı araştırmacılar Yunanistan'da olduğu gibi İtalya'nın ilk yerlilerinin de Hint, Avrupa kökenli olmadıklarını onaylıyorlar. İtalya topraklarında ortaya çıkarılan Etrüsk yazıtları son 500 yıldır incelenmektedir. Araştırmacılar sonunda Romalılardan önce İtalya'da Etrüsk uygarlığını kuran Etrüsklerin Hint, Avrupa kökenli olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Etrüsklerin ulusal kökenini Yunan sayılması sonucunda Yunanistan'dan sürülen Pelas denilen ulusla ve daha sonrası ise Truva'dan göç eden Truva boylarını oluşturdukları bilinmektedir. Pelaskların İtalya'nın ulusal kökeninin oluşumunda yer aldıkları eski tarihçi Ozan gibi kimselerin yapıtlarında geniş olarak anlatılmaktadır. Kısaca Virgil denilen eski Romalı ozan Publius Vergilius Maro da Georgia adlı yapıtında Pelaskları Latin ülkesinin ilk yerlileri olarak göstermektedir. İtalya'ya Pelaskların gelmesi konusunda daha geniş bilgiyi eski Yunan tarihçi Halikarnaslı Dionysos vermektedir. Onun yazdığına göre Yunanistan'dan sürülen Pelaskların bir bölümü İtalya'ya yerleşmişti. Pelaskların Enor boyuyla ilgili Virgil'in verdiği bir bilgi özel önem taşımaktadır. Virgil, İtalya'ya gelen öyküsel Enotların İtal adındaki hakanını anlatmaktadır. Bu bilgi Pelaskların İtalya'ya çok eskiden yerleştiklerini, üstelik ülkeye kendilerini yöneten hakanın adını verdiklerini göstermektedir. Virgil'in Aenid adlı yapıtının 136. sayfasının birkaç yerinde şu bilgiler görülmektedir. Batıda Yunanların Esperya diye andıkları bir ülke vardır. Bu eski, verimli ve güçlü silahlarla korunan ülkede önceleri Enor erleri yaşardı. Şimdi ise onların torunları bu ülkeye önderlerinin adını vermiş ve kendilerine İtalyalı demişlerdir. Aynı eserde Virgil, Pelas kökenli olan bir kesim Truvalıların da İtalya'ya geldiğini anlatmaktadır. Yunan yıkımına uğrayan Truvalıların İtalya'ya göçünden söz eden Virgil, Pelaskların kökeni konusunda ilgi çekici bir bilgi vermektedir. Virgil'e göre göç eden Truvalılar, Pelaskların kendi öz soydaşları olduğunu söylemişlerdir. Bu bilgiler eski dönemlerde İtalya'nın Truvalı ve Pelask denilen halkın yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Ayrıca 166. sayfada Virgil, İtalya'ya göç etmiş Truvalıların aşağıdaki sözlerini de iletmektedir. Orası bizim yurdumuzdur. Dardan orada doğdu. Yasi de orada doğmuştur. Bizim soyumuz ondan türemiştir. Bir başka eski Yunanlı tarihçi Midillili Helenik ise Foronida adlı yapıtının 21. sayfasında verdiği bilgiler Pelasklar ile Tirsenler de denilen Etrüsklerin aynı ulus olduğunu göstermektedir. Eski Yunanlı tarihçi Tukididis eskiden Akti denilen Atik Yarımadası'nın yerlilerini anlatırken Tirsenlerin bir bölümü olan Pelaskların da burada yaşadığını iletmektedir. Aynı eserin 22. sayfasında Tirsenlerin önceleri Pelasklar diye anıldığını bildirmektedir. Eski tarihçilere göre Pelasklar Yunanistan'ın
Peloponnes, Teselya, bir takım başka illerinde yerleşmişlerdir. Tukididis sonraları Tiren, Tirsen diye anılan bu ulusun Limni, İmros, İskire adaları ve başka bölgelerde yaşadıklarını belirtmektedir. Yunanlıların Eleda'yı ele geçirmeleri nedeniyle Pelaskların İtalya'ya göç etmelerinden çok sonraları Yunanlıların sürgün ettiği Truvalıların bir kesimi İtalya'ya göç etmiştir. Truva Savaşı'nın kahramanı Enei'nin önderliğinde İtalya'ya gelen Truvalılarla yerlilerin karışarak Latin toplumunun kökenini oluşturmuştur. Halikarnaslı Dionysos, Roma'nın eski çağları ile ilgili yazdığı eserinde bu konuda aşağıdaki bilgiyi vermektedir. Yerlilerin Latin adlı önderi kendi kızı Lavinia'yı Enei ile evlendirerek Truvalıları kendi ulusuyla birleştirdi. Onlar genel bir yönetim kurarak yerli önder Latin'in adını yeni oluşan topluma ulus adı olarak verdiler. Böylece Latin toplumu oluştu. Truva'nın düşmesinden 16 kuşak sonra Truvalılar Hakan Enei'nin 17. kuşaktan torunu olan Romulus'un önderliğinde savaşçılarını Palantia ve Saturnia'ya göndererek çabukça ele geçirdiler. Palantia'da kurulan güçlü kaleye Enei'nin torunlarının önderi olan Romulus'un adı verilerek Roma diye anıldı. Pelask ulusunun kökenine gelince eski tarihçilerin Pelaskları Tirenlere veya Tirsenlere yakın sayması onların Hint-Avrupa kökenli değil, tersine Truvalı Etrüsk soyundan olduğunu gösterir. Eski Yunanlı tarihçi Dionysius Halikarnassus, Tirenlerin yani Etrüsklerin ve Pelaskların aynı ulus olduğunu yazmıştır. 5. yüzyılda yaşamış Yunanlı tarihçi Lesboslu Helenik ise Tirsenlerin, Etrüsklerin önceleri Pelasklar diye anıldığını ve Yunanlıların yayılmasından sonra bir bölümünün İtalya'ya göç ettiğini yazmıştır. Limni adasında ortaya çıkarılan Pelask yazıtı da Pelask ile Tirsen yani Etrüsk dillerinin aynı dilin yalnız değişik söyleyişleri olduğunu gösterir. Görüldüğü gibi eski Yunanlı tarihçilerin verdikleri bilgiler ne Truva'nın ne de Yunanistan diye anılan ülkenin en eski dönemlerde Yunan toprakları olmadığını, Yunanistan'da Truvalılar ile aynı soydan Pelaskların, Etrüsklerin ve Trakların yaşadığını göstermektedir. Yunanistan'a ilk yerleşen Pelaskların, Truvalıların, Trakların özel at varlıklarında eski Türk adları bulunmuştur. Belirlenen bu adlar ise ayrıca eski Avrupa kaynaklarının verdikleri bilgiler, aynı kökenli Truva, Trak, Pelask ve Etrüsk dillerinin konuşulduğu Anadolu, Yunanistan, İtalya sınırları içerisinde Truvalıların kökeninin sorununun bölgesel olarak incelenmesi gerekmektedir. Kaminya steli olarak da bilinen stel, Kaminya'da bir kilise duvarına inşa edilmiş olarak bulunmuştur. Şu anda Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Stelde alçak kabartmalı bir insan büstü bulunmaktadır ve Batı Yunan alfabesine benzer bir alfabeyle yazılmıştır. Yazıt Bustrafedon tarzındadır ve harf çevirisi yapılmıştır. Ancak Etrüsk ile karşılaştırmalara dayalı ciddi dilbilimsel analizler Etrüsk'ün kendi çevirisindeki çalışmalarla birleşince başarılı bir şekilde tercüme edilememiştir ve hala da edilememiştir. Yazıt 33 ila 40 kelimeden oluşan 198 karakterden oluşur. Kelime ayrımı bazen 1 ila 3 nokta ile gösterilir. Ön taraftaki metin ikisi dikey, biri yatay olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Etrüsk dilindeki şu cümleyi anımsatan bu cümle anlaşılır olup bu mezar anıtının ithaf edildiği kişiye atıfta bulunuyor gibi görünmektedir. Bu konuyla alakalı çalışma yapan Kazım Mirşan ise yazıtı Türkçe olarak aynen şöyle okumuştur. Günümüz Türkçesine göre as ata, Tanrı'ya ait olması için tören ile Tanrı'ya uçurduğumuz liderimizin heykelini açıyor olmam, idrak olunan Tanrı içindir. Milli hatıra edilen Tanrı'ya ulaşma günüdür. Açma dolayısıyla verilen ateşe yakılma ziyafeti, mukaddes ateş aracılığı ile onun Tanrı'ya ulaşabilmesi için bu açılış ile verilmiştir. Lemnos yazıtı ana yazıt ve Yu yazıtı olmak üzere 2 kısımdan ibarettir. Bu 2 kısım yalnız iç delik bakımından değil, bazı tamah şekilleri bakımından da birbirinden ayrıcalıklar gösterebilmektedir. En taması ana yazıtta bir daire şeklindeyken
U yazıtında kare şeklindedir ki bu şekli Kamten, Avusturya yazıtlarında da görmekteyiz. Lemnos anıtının taban yazıtı yani U yazıtı sağdan sola doğru okunarak Türkçe olarak şöyle okunmuştur. Söz konusu nam hakkındaki yazı onun kanıtım halinde atılması için ilan edilmiş bulunuyor. Töreni yapmak suretiyle Tanrı'ya yazılı olarak bu şekilde erişmiş olan halka mal etmek için yapılan tören, lider peygamberimizin Tanrı'ya uçmasını temin ederek Tanrımıza ulaşan kişi olması içindir. Ana metinde en tamgasının yuvarlak şekilde olmasına karşılık taban yazıtında yani U yazıtında kare şeklinde yazılmış olması U yazıtının başka bir kabile tarafından yazılmış olduğunu gösteriyor. Diğer bir hususiyet de ana yazıtın satırları normal yazı usulüyle yazılırken U yazıtının George Zoega kaidesine göre ayrıcalıklı olarak yazılmış olmasıdır. Bu ayrıcalığı biz Frig yazıtlarında da görmekteyiz. Bütün bunlara göre Lemnos yazıtının İtalya Etrüsklerine ait olmadığını söyleyebileceğiz. Onun Frig yazısı kaynaklı bir yazı olma ihtimali ise çok daha kuvvetlidir. Böyleyse Lemnos yazıtı Frig yazıtlarından çok daha sonraki bir zamana ait olacaktır. Ancak yazıtın ne zaman yazıldığını kesin olarak tespiti mümkün olmayacak. Trakya'da ilk olarak Nuh'un oğlu, Yafes'in oğlu Tiras yaşadı. Ondan da Türkler olarak bilinen ulus türedi. Elena Aleksandrovna Melnikova. Milattan sonra 10. yüzyılda Hazar Devleti ile Yahudiler arasında geçen mektuplaşmaları inceleyen Pavel Konstantinovich Kokotsev, 1932 yılında Sovyetler Birliği'nde yayınladığı kitapta şu bilgiyi bizimle paylaşmaktadır. Hazar Türklerinin yazışmalarında Avar, Oğuz, Bizal, Tarna, Hazar, Tirs isimleri Yafes'in oğlu Togarma'nın 10 oğlunun adlarıdır. Bu kişiler aynı zamanda eski Türk ulusunun adlarını oluşturmuşlardır. İşte bahsi geçen o mektuptan bir bölüm. Gönderdiğiniz namede hangi halktan, aileden ve boydansınız diye de sormuşsunuz. Şunu bilin ki biz Yafes oğlu Togarma'nın soyundan geliyoruz. Atalarımın şecerelerinden bulduklarıma göre Togarma'nın 10 oğlu vardı. Adları şöyledir. En büyüğünün adı Uygur, ikincinin Tauris, üçüncünün Avar, dördüncünün Oğuz, beşincinin Barsil, altıncının Tarna, yedincinin Hazar, sekizincinin Yanur, dokuzuncunun Bulgar ve onuncunun adı Suvar'dır. Benim soyum 7. oğuldan Hazar'dan geliyor. Hazar Kağanı Yusuf. Bu 10 kardeş adlarından Tirs, Tauris olanı eski İskandinav coğrafya yapıtlarında görülen Türklerin ulu atasının adı Tiras'ı anımsatmaktadır. Tiras'ın Trakya'nın ilk yerlisi olduğu ve ondan da Türk denilen ulusun türediği kaynaklarda belirtilmektedir. 1932 ile 1938 yıllarında Truva kazılarını yürüten, Truva'nın arkeolojik kazıları ve antik Truva hakkındaki kapsamlı çalışmaları ile tanınan Carl William Blegen, M.Ö. 3000 yılında Anadolu'ya yerleşen Truvalıların bir Trak kolu olduklarını dile getirir. Ki zaten günümüzde de bu bilinen bir durumdur. İskandinav kaynaklarında Truvalılarla Türklerin aynı ulus olarak belirtilmesi bilinçsizce yazılmış boş bir bilgi değildir. Snorri Sturluson'un Edda adlı eserinde Odin'in önderliğinde Avrupa'nın kuzeyine gelen ulusun ara sıra Truvalılar ve ara sıra da Türkler gibi anlatılması onların aynı ulus olarak bilindiğini gösterir. Nitekim bu konuyu Odin ve Türkler adlı videomuzda işledik. İsterseniz o videoya da göz atarsınız. Truvalıların ve Trakların Türk oldukları konusunda 7. ve 12. yüzyıllar arası dönemden kalan Avrupa tarih kaynaklarının verdikleri bilgiler bu dönemdeki gibi hiçbir siyasi yönlendirmeye bağlı değildi. Birincisi, Avrupalıların, Trakların ve Truvalıların Türk olduklarını uydurmuş olmaları saçmadır. Çünkü günümüzde her önüne geleni Hint-Avrupalı yapma aşkları o dönemde henüz yoktu. Neyse onu yazıyorlardı. O yüzden 7 ve 12. yüzyıllardaki kaynaklar uydurma diye nitelendirilmez. Ama yine de %100 doğrudur da denemez. Arkeolojik kanıtlarla desteklenmesi lazım. İkincisi, bu öykülerin gerçeklere dayandığını gösteren çok daha önemli bir gerekçe vardır.
Truvalıların ve Trakların taşıdıkları çok sayıda ön Türk adları ve arkeolojik kazılar. Evet, arkeolojik kayıtlar bize çok daha fazlasını veriyor. Hepsini göreceğiz. Arkeolog ve dil bilimci olan Nikolay Yakovleviç Mar, yaptığı araştırmalarda Akdeniz kıyılarında Yunan ve Latin dillerinin ortaya çıkmasından daha önce Türk dilinin konuşulduğu ve Çuvaş Türkçesinin Avrupa'nın eski dillerini çözücü işlevi gördüğü sonucuna ulaşmıştır. Türkçenin Çuvaş lehçesine geçmeden önce videonun başında Nuh peygamberin oğlu Yasef'in soyundan gelen ve Türk olduğunu iddia edilen meşhur Tiras'a ve Togarma'ya dönelim. İncil'e göre Tiras'ın kardeşi Gomer'dir. Gomer'in oğlu ise Togarma'dır. Hive Hanlığı'nın hükümdarı Ebulgazi Bahadır Han'ın 1660 yılında kaleme aldığı Secere-i Terakkime ve Secere-i Türk adlı iki eserinde de şöyle geçer. Yafes'in 8 oğlu var idi. Çocukları pek çok olmuş idi. Çocuklarının adları şunlar idi: Türk, Hazar, Saklap, Rus, Ming, Çin, Kamer, Tari'ydi. Araştırmacılar Tiras için Etrüskleri, Trakları, Truva'yı, Gomer için Kimerleri ifade ederler. Togarma için ise şu açıklamayı yaparlar. Türklerin bir simgesi olan Togarma'nın adı eski dönemlerde Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Milattan önce 7. yüzyılda Anadolu'nun kuzeydoğusunda Togarma adlı bir ülkenin, başka bir kaynakta ise Togarma adlı bir kalenin bulunduğu belirtilmektedir. Grigori Kapansyan ve Manuk Abekyan'ın yazdıklarına göre Anadolu'nun eski bir tanrısının adı Tork'tur. Bu tanrı önce Tarkuma adlı kentin tanrısı olmuş ve sonra Tarku, Tarku, Troka adlarıyla bütün Anadolu uluslarının öykülerinde kullanılmıştır. Hayasa, Ermenilerin Beşiği adlı eserinde Kapansyan şöyle ifade ediyor. Ermeniler bu eski tanrıyı Togarma ve Tork adlarıyla benimsemişlerdir. Tork ve Togarma ulus adları sonraları tanrı adlarına dönüştüler. 13. yüzyılda yaşamış Ermeni ozanı Frig Togarma'yı Tatarların atası olarak göstererek Anadolu'nun en eski ulusunun Türkler olduğunu ortaya koymuştur. Avrupalı araştırmacı Z. Mayani de Tarku sözcüğünün Etrüsklerin soyadı olduğunu gösteriyor. Togarma ile alakalı daha detaylı bilgileri başka bir videoda inceleyeceğiz. Roma kentine de egemen olan Etrüsk hakanlarının Tarku adını taşımaları, Etrüsklerin Truva kentini kuran Türklerle aynı soydan olmalarıyla ilgili bilinen soruna ek açıklık getirmektedir. Böylece İncil'deki öyküsel Tiras, Gomer ve Togarma adlı kahramanların Anadolu ve Avrupa'da yerleşmiş eski Türkleri belirttiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak yalnız Truvalıların değil, Kimerler, Etrüskler, Traklar ve Togarmalar gibi bölgenin öteki birçok eski ulusunun da Türk kökenli olduğu kaynaklarda açıkça belirtilmektedir. Truva, batıdaki Türk ülkelerinin yalnızca bir parçası olmuştur. Anadolu'ya birçok yerden gelen eski Türkler yerleşmişti. Anadolu'daki Çanakkale ilinin Ege Denizi kıyısında bulunan eski Truva kentiyle aynı dönemde başka bir deyimle M.Ö. 3-2000. Yıllarda Anadolu'da Turukiler veya Turkiler ve Güney Azerbaycan'da Turukkiler yaşıyordu. Prakrit dilindeki Turukka ve Sanskrit dilindeki Turuşka ulus adları Türkleri belirtir. Latin dilinde Etrüskleri belirten Turski ve eski Mısır kaynaklarında Truvalıları belirten Turşa sözcükleri ile Turuşka adının uyumlu olduğu açıkça görülmektedir. Truvalılarla Türkler arasındaki bağı ışık tutan başka bir özel ad örneği de eski İran kaynaklarında ortaya çıkmaktadır. Truvalılar ve onların öyküsel ulu atası Tor ile Avesta'da Turanlılar ülkesini belirten Turyana ve bu ulusun öyküsel atası Tura arasında açık benzerlik vardır. Firdevsi'nin Şahname adlı koşuk biçimli yapıtında ise Turyana yerine Türklerin ülkesi sayılan Turan kullanılmıştır ve onun ulu atası olan Tur anlatılmaktadır. Trakların ve Truvalıların Türk kökenli oldukları konusunda eski Avrupa kaynaklarının verdikleri bilgilerin doğruluğunu dil verileri de onaylamaktadır. Bu veriler Trakların ve Truvalıların özel adları arasında belirlenen eski Türk adlarıdır. Böylece Akdeniz bölgesinde, Ön Asya'da, Kafkasya'da, Balkanlarda,
Ege'de Tiras, Turis, Tursi gibi adlarla aynı kökten olan eski Türk ulusları var olmuşlardır. Belirlenen bir takım eski Türk ulus adları ve bulundukları şu an görüyorsunuz. Dardanlar eski dönemlerde Trakya boylarından biri olarak anılmaktaydı. Eski yazılı eserlerde Dardan ismi hem kişi, hem ulus, hem de ülke adı olarak kullanılmıştır. Bu isim Traklar ve Truvalılar arasında yaygın olarak görülmektedir. Tarihçi Kay Blegen, Truvalıların M.Ö. 3000-2500 yıllarında Anadolu'ya gelen Trakların torunları olduğunu belirtmiştir. Bu, Truvalılar ve Trakların başlangıçta tek bir ulus oldukları fikrini destekler. Batı dil bilimciler Dardan adının kökeni hakkında tatmin edici bir açıklama sunamamışlardır. Onlar bu ismin Balkan Arnavut dilinde armut anlamına gelen Darde sözcüğünden türediğini öne sürmüşlerdir. Ancak bir boy, kişi ve ülke adı gibi geniş anlamlara sahip bir sözcüğün armut kelimesiyle ilişkilendirilmesi gerçekçi görülmemektedir. Dardan ismi Türk dillerinin dil bilgisi kuralları ve kaynaklarıyla açıklanabilir. Eğer Dardan sözcüğü Arnavutça kökenli olsaydı, Balkan Arnavutlarının dilinde böyle bir yer adı bulunması gerekirdi. Öte yandan Dardan ismi Türk uluslarının özel adları arasında kişi ve dağ adları olarak bulunmaktadır. Kazak dil bilimci Kaydarov, Kazakistan'ın en eski özel adları arasında bulunan Dardan Dağ adının Kazak Türk dilindeki dağ gibi büyük, ulu anlamına gelen dar niteleme sözcüğünden türediğini bildirmiştir. Kaydarov'a göre dar, kökünden çalımlanmak, kendini büyük görmek anlamına gelen dardi eylem sözcüğü, büyük, ulu anlamına gelen dardan adı oluşmuştur. Kırgız Türklerinin kişi adları arasında bulunan Dardan ismi de benzer bir dilsel ve anlamsal kökene dayanmaktadır. Kırgız dilinde büyük ölçüde iri gövdeli ve sağlam adam anlamına gelen Dardan niteleme sözcüğü bu adı oluşturmaktadır. Kırgız ulusal ekiniyle ilgili öykülerde ve eserlerde bahadırların, yiğitlerin, güreşçilerin kişiliklerini anlatmak için Dardan Batır deyimi yaygın olarak kullanılmıştır. Dardan ismi tarihi ve dilsel bağlamında derin bir kökene sahiptir. Hem Trakya boylarından biri olarak tarihi kayıtlarda yer almış, hem de Türk dillerinde büyük ve ulu anlamına gelen sözcüklerden türemiştir. Bu, Dardan isminin çok katmanlı ve zengin bir anlam yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Batılı dil bilimcilerin iddialarının aksine bu ismin Türk dilleri ve kültürü içinde güçlü ve anlamlı bir yeri vardır. Bazı Trak isimlerine örnekler verelim. Saki. Eskiden bir Trak boyu Saki diye anılırdı. Eski kaynaklarda Truva'da ve Trakya'da yaşamış Sky boyundan da söz edilmiştir. Bu Saki ve Sky boy adlarıyla eski Türk Saka ulus adı arasında bağ kurulabilir. Rol, Sırak. Trak boy liderlerinin isimleri Türkçe'de Sırak, Çırak, Şırak, Oral, Erol gibi şahıs isimleriyle benzerlik göstermektedir. İl. Kaynaklarda Truva kentinin temelini atan ve Dardan'ın oğlu olduğu anlatılan öyküsel Truva'nın oğlu da il adını taşımıştır. Türkçe'de il kelimesi idari ve siyasi birlik içinde halkın yaşadığı topraklarda il, el adıyla bilinir. Diniz. Bir Trak kişi olan Diniz, eski Türk dilindeki deniz ve tenis kişi adlarıyla aynı kökenlidir. Artay. Türkçe Ertay, Ertey kişi isimleri. İtil. Türkçe Edil, Yedil, Atıl, Atılgan, Atila, İtila gibi kişi isimleri. Agis. Türkçe Agiş, Egiş. Tamir. Türkçe Temir, Temur, Demir. Susak. Türkçe'de Susa, Suskak. Susak, başıboş dönen kepçeye benzetilerek başıboş salak, serseri. Dekeney. Türkçe Teveney, Timeney, Terey.
Türkolog Baskakov bu kişi adı ile Türk dillerinde diri, canlı, kıvrak anlamlarında kullanılan tiri niteleme sözcüğü arasında bağ kurmaktadır. Tiril. Türkçe tiril, diril. Tiri, diri. Erbol, Poyan, Boyan. Basar, Dober, Asa, Kizik, Belegin, Tapa, Tepe gibi kişi isimleri de yine Türkçedir. Günümüzde çeşitli Türk lehçelerinde kullanılmaktadır. Günümüze sınırlı sayıda Trak kökenli sözcüğe ulaşılmış olması, Trak dilindeki niteleme sözcüklerinin araştırılmasını kısıtlamaktadır. Ancak eski Trakların ve aynı kökenli Pelaskların söz varlıklarının bir bölümünün eski Yunan diline aktarılmış olması, Eladda'da yani Kuzey Yunanistan'da Yunanlılardan önce yaşamış bu ulusun kökeniyle ilgili belirli bir düşünce belirtmeye olanak vermektedir. Batılı dil bilimcilerin kökenini belirsiz saydıkları bilimsel olarak çözümlenmemiş bu söz varlığı araştırılarak onun önemli bir bölümünün Türkçe kökenli olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ancak M.Ö. 1000 yılında tamamen asimilasyon sonucu özgün dillerini ve kültürlerini yitiren Traklar doğal olarak Hint-Avrupa kökenlidir. Hiçbir ulus binlerce yıl aynı şekilde dilini ve kültürünü muhafaza edemez. Azınlık her zaman çoğunluk içerisinde kaybolmuştur. Traklar, Pelasklar, Etrüskler için de bu böyledir. Ancak bilimsel olarak Pelask, Trak, Etrüsklerden kalma Türkçe kökenli olduğu bilinen birkaç kelime Yunanistan dilinde günümüzde hala kullanılıyor. Onlara bakalım.